Peter Parker'ın bu filmdeki en büyük düşmanı bir kötü karakter değil. Çünkü Peter'ın hayatında bir şeyler ters gitmeye başlıyor. Baş ağrıları, kontrol edemediği öfke, bayılmalar ve bedeninde açıklayamadığı değişimler. Üstelik Peter'ın tüm bunları çözmeye çalışırken yaptığı bir şey sorunu çok daha büyütüyor. Peki Peter'a neler oluyor? İşte Spider-Man Brand New Day filminin hikayesi bence burada başlıyor. Çünkü bu film sadece Örümcek Adam'ın yeni bir düşmanla savaşmasını anlatmıyor. Aynı zamanda travma, yas, yalnızlık, bastırma ve insanlığın yaşadığı şeylerle nasıl başa çıktığını da anlatıyor. Tüm bu değişimleri anlayabilmek için Peter'ın yalnızlığına bakmamız gerekiyor. Önceki Örümcek Adam filminde Peter Parker'ı tanıyan herkes onu unutmuştu. Hayatındaki en önemli iki isim MJ ve Ned onu hatırlamıyordu ve May hala artık ölmüştü. Peter'ın elinde kimsenin hatırlamadığı ve sadece kendisinin sahip olduğu o anılar kalmıştı. Peter de tüm bu acısıyla yüzleşmek yerine farklı bir şey yaptı. Kendini herkesten uzaklaştırdı. New York'ta tek başına yaşıyor. Polis telsizini dinliyor, insanların hayatını uzaktan takip ediyor. MJ ve Ned'i sosyal medya hesaplarından takip ediyor ama onların hayatına bizzat dahil olmuyor. Çünkü zihninde çok basit bir düşünce kalıbı oluşmuş. Eğer onların hayatında olmazsam onları koruyabilirim. İlk bakışta güzel bir fedakarlık görüyoruz. Ama aslında Peter'ın yaşadığı şey bundan biraz daha karmaşık. Çünkü Peter yasını yaşamıyor, acısını paylaşmıyor ve yardım da istemiyor. Onun yerine tam anlamıyla Örümcek Adam kimliğine bürünüyor. Hatta MJ'ye yazdığı ama kendisine vermediği mektubunda bunu açık şekilde görüyoruz. Bazen Örümcek Adam'ın doğru olanı yapması gerekir. Bu Peter Parker'ın kalbini kırsa bile. Burada görüyorsunuz sanki Peter Parker ve Örümcek Adam farklı iki kişiymiş gibi konuşuyor. Bu durumda Peter Parker acı çeken, korkabilen, sevdiklerini kaybeden bir insan. Örümcek Adam ise güçlü, dayanıklı ve sorumluluk sahibi bir kahraman. Bu yüzden Peter Örümcek Adam'ı ayakta tutabilmek için Peter Parker'ı bastırıyor. İşte burada Freud'un savunma mekanizmalarından bahsedebiliriz. Çünkü Peter üzülmek yerine suçlularla savaşmayı seçiyor. Yas tutmak yerine kendisini sürekli meşgul ediyor. Yalnızlığını hissetmemek için sürekli hareket halinde. Ki biliyorsunuz ki Örümcek Adam'ın bir hareket sınırı da yok. Ama bir problem var. Bastırdığının hiçbir şey ortadan kaybolmaz. Ve film bize bunu çok ilginç bir şekilde göstermeye başlıyor. Peter'ın yaşadığı sorun bir süre sonra sadece duygusal bir mesele olmaktan çıkıyor. Bedeninde görünmeye başlıyor. Baş ağrıları yaşıyor, gözleri bir anda siyaha dönüyor, bilinç kayıpları yaşıyor, sinir sistemine aşırı yükleniyor. Ve en önemlisi örümcek DNA'sındaki değişim hızlanmaya başlıyor. Mekanik ağ atıcıları işlevini kaybediyor. Peter artık gerçek bir örümcek gibi bileklerinden ağ üretmeye başlıyor. Burada film çok güçlü bir metafor kullanıyor aslında. Peter zihninde kontrol etmeye çalıştığı şeyleri artık bedeninde kontrol edememeye başlıyor. Yani zihnine iyi olduğunu ikna etmeye çalışırken bedeni olmadığını gösteriyor. Bu noktada filmi travmanın beden üzerindeki etkileri üzerinden okumak mümkün. Beden Kayıt Tutar kitabında da travmanın sadece zihinsel bir hatıra olarak kalmayabileceği, sinir sistemi ve beden üzerinde izler bırakabileceği söyleniyor. Film bunu tabii ki bir süper kahraman metaforuna dönüştürüyor. Peter'ın yaşadığı psikolojik acı tam anlamıyla bedenini değiştirmeye başlıyor. Ve bunu en net gördüğümüz anlardan biri Ned'in mezuniyet partisinde yaşanıyor. Peter MJ'yi yeni erkek arkadaşıyla görüyor ve bir anda bastırdığı tüm duyguları yüzeye çıkıyor. Panik, kaçma isteği, kontrol kaybı. Çünkü ne kadar uzak durmaya çalışırsa çalışsın yaşadığı kayıp bir yere kaybolmuş değil aslında. Scorpion'la karşılaştığında ise bu çok daha ileri gidiyor. Neredeyse kendini kaybediyor. Daha saldırgan, daha vahşi ve daha hayvani bir hale geliyor. Tıpkı gerçek bir örümcek gibi. Bunu travmatize olmuş bir sinir sisteminin savaş kaç tepkisi olarak da okuyabiliriz. Aynı zamanda Jung'un gölge kavramıyla da ilişkilendirebiliriz. Çünkü Peter'ın kendisini görmek istemediği ve çoğunlukla görmediğimiz o öfke ve saldırganlığı artık kontrolünden çıkmaya başlıyor. Yani Peter'ın tek problemi yaşadığı acı değil, kendi içindeki bazı parçalarını kabul edememesi de. Peki bununla yüzleşmeye mi karar veriyor? Hayır. İlk refleksi yine aynı oluyor, kontrol etmeye çalışmak. Bu değişimi durdurmak için önce Bruce Banner'a gidiyor. Banner, Hulk tarafını bastırmak için geliştirdiği bir inhibitör cihazı kullanıyor. Peter de kendi mutasyonunu durdurmak için aynı teknolojiden faydalanmak istiyor. Burada cihazın kendisi çok önemli. Çünkü bu cihaz aslında Peter'ın psikolojik savunmasının fiziksel bir karşılığı gibi. Peter'ın düşüncesi şu çünkü. İçimde istemediğim bir şey var ve onu susturmalıyım. Ama Banner ona çok önemli bir soru soruyor. Doğanın hangi kısımları iyi ya da kötüdür? Yani senin hangi parçan kötü demek istiyor? Öfken mi, korkun mu, acın mı, değişim mi? Yoksa bunların hiçbirini kabul edemeyişin mi? Çünkü insan her halükarda değişiyor. Yaşadığımız şeyler bizi değiştiriyor. Ve değişen her şeyi kötü olarak görüp bastırmaya çalıştığımızda sorun ortadan kalkmıyor. Sadece başka bir yerden patlıyor. Ki MJ de Peter'a bunu çok güzel bir şekilde ifade etmişti. Ben kötü birini görmüyorum. Sadece değişimin eşiğinde olan birini görüyorum. Film bunu aynı zamanda Banner üzerinden de gösteriyor. Jean Grey Banner'ın zihnini ele geçiriyor. İnhibitör parçalanıyor ve Hulk ortaya çıkıyor.
Bastırılan şey geri dönüyor. Üstelik çok daha güçlü bir şekilde. Ama burada Peter çok önemli bir şey görüyor. Onu yok etmeye çalışmak yerine maskesini çıkarıyor ve kim olduğunu hatırlatıyor. Yani çözümün ilk kez bastırmak değil, temas kurmak olduğunu görüyor. Ama Peter'ın bunu gerçekten tam anlamıyla anlayabilmesi için karşısına başka bir karakterin çıkması gerekiyor. Frank Castle, yani Punisher. Frank'in ailesi öldürülmüş. O da yaşadığı travmayla yasla yüzleşmek yerine yasını bir savaşa dönüştürmüş. Hayatını şiddet ve intikam üzerine kurmuş. Ve filmde Peter'ın karşısına çıktığında aslında ona alternatif bir gelecek gösteriyor. Peter sevdiklerini korumak için yalnız kalması gerektiğini düşünüyor ya. Frank de bunun yıllar içinde neye dönüşebileceğini gösteriyor. Hayatın tek anlamının geçmişte yaşanan o acı haline gelmesi. Frank'in "sence ben burada olmak istiyor muyum" sözü de bu yüzden önemli. Çünkü o seçtiği hayatın bedelini öderken Peter henüz bunu göremiyor. Bu yüzden Frank'i sıradan bir karakter olarak değil, Peter'ın gölge geleceği olarak yorumlayabiliriz. Ama yaşayabileceği tek geleceği onun üzerinden de görmüyor. Bir de Jean var. Jean'in hayatında da büyük bir kayıp var. Kız kardeşi Sarah yakalanıyor, istismar ediliyor ve öldürülüyor. Jean de hayatı boyunca bu kaybının peşinden koşuyor. Tüm bunların merkezine tek bir şeyi koyuyor: VMAX. Kız kardeşinden telepatik olarak aldığı son görüntünün bir mesaj olduğuna inanıyor. Bir hükümet projesi veya bir deney. Kardeşinin nerede tutulduğunu gösteren bir şifre. Ama sonunda gerçek ortaya çıkıyor. VMAX bunların hiçbiri değil. Sarah'nın ölüm döşeğinde gördüğü havalandırma kapağının üzerindeki bir etiketten ibaret. Zihin yaşadığı kaybı anlamlandıramadığında kendi içinde yeni cevaplar oluşturmaya başlar. Boşlukları tamamlamaya çalışır. Jean de kız kardeşinin ölümünü bir intikam görevine dönüştürüyor. Ve bu noktada Peter ile ne kadar benzer olduklarını görüyoruz. Jean kardeşinden edindiği son görüntüyü bir emir olarak yorumluyor. Peter ise May halanın son sözünü bir emir olarak yorumluyor. Büyük güç büyük sorumluluk getirir. Bu yüzden Jean'i de zaten kötü bir karakter olarak göremeyiz. Sanki Peter'ın farklı bir versiyonu gibi. İkisi de yaşadıkları kaybın peşinden sürükleniyorlar. Sonunda Jean Peter'a çok önemli bir soru soruyor. Peter Parker mısın yoksa örümcek adam mı? Aslında filmin bütün psikolojik çatışması da bu soruda gizli. Çünkü Peter yıllarca bu ikisinden birini seçmesi gerektiğine inanmış. Peter Parker olursa sevdikleri zarar görecek, örümcek adam olursa da yalnızlığa mahkum olacak. Ama sonunda üçüncü bir yol buluyor. İkisini birbirinden ayırmak yerine birleştiriyor. İnhibitörü söküyor, mutasyonunu kabul ediyor, korkusunu kabul ediyor, acısını kabul ediyor. Bedenindeki değişimi düşman olarak görmekten vazgeçiyor. Ve böylece Peter Parker ile örümcek adam aynı bedende var olabiliyor. Radikal bir kabulleniş var burada. Ve bu yaşadığın şeyi sevmen anlamına gelmiyor. Sadece değiştiremeyeceğin bir gerçekle sürekli savaşmayı bırakmak anlamına geliyor. Finalde Jean Peter'ın nihayet zihnine giriyor ve Peter bu kez savunmasını indiriyor. Jean, Mayhala ile olan hatırasına tanık oluyor. Ve onun söylediği şey Jean'in bütün düşüncesini değiştiriyor. İnsanlar onları sahip oldukları güçler için değil, oldukları kişi için seviyorlar. Ve ilk kez Peter'ın da kendisi gibi büyük bir acı yaşadığını görüyor. Şunu görüyoruz, bazen biri yaşadığın acıyı gerçekten gördüğünde iyileşme başlıyor. Bu noktada intikam döngüsü de kırılmış oluyor. Jean artık acısını bir görev olarak taşımak zorunda olmadığını fark ediyor. Peter de acısını tek başına taşımak zorunda olmadığını öğreniyor. Anlıyor ki yalnız kalmak, iyileşmek ya da birilerini korumak değil. Yardım istemek de zayıflık değil. Bunun üzerine Ned'in olduğu kafeye gidiyor. Ama artık kimliğini saklamıyor. Ned'le el sıkışıyorlar ve o sırada bir şey oluyor. İkisi de yıllardır yaptıkları gizli el sıkışmasını farkında olmadan tekrar ediyorlar. Hem de Ned her şeyi unutmuş olduğu halde. Çünkü hafıza tek bir şeyden ibaret değil. Bir şeyleri bilinçli olarak hatırlamak var, kim olduğunu bilmek, yaşadığın olayları hatırlamak. Ama bir de örtük bir bellek var. Bisiklete binmek, araba kullanmak unutulmaz derler ya, onunla ilgili işte. Yıllarca tekrar ettiğin bir hareketi düşünmeden yapabilirsin. Doctor Strange'in büyüsü Peter Parker'la ilgili o anıları silmiş olabilir. Ama yıllarca tekrar edilen bir hareket örtük bellekte kalıvermiş. El sıkışmanın sonunda Ned duruyor ve Peter'a bakıyor. Film boyunca bizi getirdikleri yer de tam burası. Peter filmin başında acısından kaçıyordu ve kaçtıkça yalnızlaşıyordu. Yalnızlaştıkça da duygularını daha fazla bastırıyordu. Bu da bedeninin tepki vermesine sebep oluyordu. Sonra başka insanların hikayelerinde kendi hikayesini görmeye başladı. Frank'te, Jean'de, nihayetinde tüm taraflarıyla Peter Parker'ı da örümcek adamı da kabul etmeye karar verdi. Peter'ın geçmişi tamamen geri gelmedi. Ned bütün anıları hatırlamadı. Geçmişteki hayatlarına da dönemediler. Ama yine de aralarında tekrar bir bağ oluştu. Çünkü bazı şeylerin yeniden başlayabilmesi için geçmişin tamamen aynı olması gerekmiyor. Filmin adı da boşuna Brand New Day değil. Geçmişi silmek, yok saymak değil. Geçmişte yaşadıklarınla birlikte yeni bir hayat kurmak. İyileşmek biraz da bununla ilgilidir aslında. Acının hayatındaki yerini değiştirmek. Onu bir göreve dönüştürmemek, kendini ondan dolayı cezalandırmamak ve yeniden bağ kurabilmek. Bu yüzden en başta demiştim ya, Peter'ın bu filmdeki savaşı kötü bir adamla değil. Kendisinin hangi parçasını kabul edip hangisini yok edeceğine karar vermekte. Bu yüzden belki de bu filmin sonunda New York değil, kendisini kurtarmış oldu.
Film hakkındaki sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda lütfen paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.